Bir yolcu uçağı indirebilir mi? Geçtiğimiz günlerde ister inanın ister inanmayın buna benzer bir olay yaşandı. Ayrıntıları birazdan Kaptan Baha'da konuşacağız. Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosu, yepyeni ilginç konularla beraberim. Ama bundan evvel, videoya başlamadan evvel sizden bir ricam var. Bu videoyu ve daha önceki videolarımı beğendiyseniz ona bir tane like atın. Aynı zamanda bildirimleri de açın ki bundan sonra gelecek olan videolardan sizlerin haberi olsun. Evet, şimdilik konumuza gelelim. Ben yaklaşık 3 yıldır videolar yapıyorum havacılık konusunda. Bana gelen soruların, en fazla gelen soruların bir tanesi de hocam pilotlardan biri hastalanırsa ben yerine geçebilir miyim? Gerçekten yolculardan bir tanesi bu uçağı veya herhangi bir uçağı indirebilir mi türünden sorular var. Bu konuda çok ilginç bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'ya Bahamalardan kalkarak giden, Marsh Harbour'dan kalkan bir tane Cessna 208 uçağı. Bu Cessna'nın tek motorlu, turboproplu ve 9 kişilik artı 2 kişilikli mürettebat için koltuğu olan bir uçağı. Bunu yaşadı ve bu gerçekten de bütün dünyada yankılar uyandırdı. Çünkü tek pilotla uçan bir uçak Bahamaları biraz geçtikten ve Florida'ya yaklaştığı sırada pilotunun bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Ve arkasından da hava trafik konuşmalarında bunların ne olduğunu dinledik. Şimdi bu konuşmaları ben sizlerle paylaşacağım. Bu arada teşekkür ediyorum Flight Records kanalına. Aslında bu Türkiye'de olan bir kanal ama dünyadaki ilginç hava trafik konuşmalarını da kaydeden bir kanal. O kanalı da ziyaret edip onun da videolarına abone olmayı unutmayın. Onun sayesinde ben bu olayın biraz ayrıntılı incelemesine gireceğim. Şimdi dediğim gibi Cessna 208 bizim Türkiye'de çok da fazla görmediğimiz bir operasyon uçağı. Nasıl bir operasyon? Ya bunu kişisel olarak uçuranlar var ya da ufak charter firmalarıyla bunlar gerek deniz uçağı olarak gerekse de karada kullanılan ufak meydanlara uçan uçaklardan. Daha önceden de anlatmıştım. 9 kişilik yolcu kapasitesi var. Artı da önde 2 koltuk var. Bir pilot ve bir de yardımcı pilot için. Bu uçaklar aslında tek pilotla uçabilen uçaklar. Bu sözünü ettiğimiz uçak da tescili de November 333 Lima Delta idi. Bu uçak da aslında tek pilotla uçan bir uçaktı. Bunun tamamıyla yasal bir şey olduğunu söyleyelim. Çünkü gerçekten böyle bir operasyon Türkiye'de çok fazla rastlanan bir şey değil. Gelen yorumlarda hocam işte 2 tane pilot da mı bayılmış filan türünden sorunlar vardı. Böyle değil. Yani uçak deyince aklınıza Boeing veya Airbus geliyorsa eğer bu o uçaklardan bir tanesi değil. Bu uçak Bahamalardan ayrıldıktan sonra belli bir süre geçtikten sonra bir anda bunun radar kayıtlarını da göstereceğim size. Büyük bir irtifa kaybına uğruyor. Ve sözü edilen olay yolculardan bir tanesi devreye giriyor ve diyor ki pilot bilincini yitirdi diyor. Ve bilincini yitirdi dedikten sonra pilot uçağı devralıyor. Uçağı kendisi uçurmaya başlıyor. Şimdi bu uçakta genellikle otopilot yoktur. Otopilot olan modelleri de var tabii ki. Bu uçağın aslında otopilotunun olup olmadığını bilmiyoruz. Bir de bu uçak Cessna karavanlar yıllardır Amerika'da kullanılan hava araçları. Bunlardan binlercesi üretilmiş ve binlercesi uçmuş durumda. Bunların teknik olarak çok büyük bir farklılığı var birbirlerinden. İlk modellerinin daha sonraki modellerine göre. Şimdi November 33 Lima Delta'ya baktığınız zaman seri numarası bu uçağın 530 yani üretilen 530. Cessna karavan. Bu uçaklarda her ne kadar 2000'lere kadar üretilmiş olsa bile 530 modellerine baktığınız zaman örneğin ben satılık 10'a yakın bir model uçağını gördüm. Bunlarda kokpit tamamıyla glass yani 3 tane büyük G1000 ekranı var. Bunun sayesinde siz bütün olayı gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi böyle bir olay sizin başınıza gelse siz gider devralır mısınız diye sordukları sorular da var bana. Bu durumda aslında bu olayı devralmak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü G1000 Garmin'in geliştirdiği bir GPS artı bütün ekranları içeren bir sistem olduğu için gerçekten bunu eğitimini almadan uçurmak kolay bir olay değil. Şimdi bu yolcunun kimliği veya ne iş yaptığı konusunda çok ayrıntılı bilgi yok elimizde. Sadece adını ve soyadını biliyoruz ve bunun sonucunda her zaman söylenilen şey
değişik kaynaklarda bu yolcunun hiçbir uçuş tecrübesi olmadığı. Ama bana biraz bu garip geldi. Birazcık araştırdım. Biraz da tabii yılların verdiği uçuş öğretmenliği yeteneği var. Yani birisi size ilk defa uçuyorum diye geldiği zaman radyo konuşmalarını son derece rahat bir şekilde yapıyorsa ben bu olaya biraz yani değişik bakarım. Çünkü gerçekten her şeyden evvel YOLCU'nun üzerinde yani kumanda levyesinin üzerinde push to talk yani sizin bastığınız zaman hava trafikle konuşacağınız düğmeyi nerede olduğunu bilmeniz lazım. Bu bir. İkincisi eğer siz hava trafikle bu şekilde normal bir pilot gibi konuşuyorsanız bunun nasıl yapıldığını da bilmeniz lazım. Yani sadece düğmeye basarak konuşmak türünden amatörce bir hatayı yapmadığına göre bu insan demek ki bir radyo tecrübesine de sahip. Şimdi bu radyo konuşmalarını biraz dinliyoruz. Arkasından size çok ilginç bir noktayı anlatacağım. I've got a serious situation here. My pilot has gone incoherent. I have no idea how to fly the airplane, but I'm maintaining in 9100. Number 333 Lima Delta, Roger. What's your position? I have no idea. I can see the coast of Florida in front of me, and I have no idea. 333 Lima Delta, do you know how to operate the transponder? Can you squawk 7700? Stand by, let me see. Repeat that frequency to squawk. Number 333 Lima Delta, if able, input 7700 into your transponder. Got me up, Devin, 000, yes. And number 3 Lima Delta, that came in a little broken. What was the situation with the pilot? He is incoherent. He is out. Number 3 Lima Delta, Roger. Try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate. Yeah, I'm descending right now at 550 feet a minute, passing 8640. Number 33 Lima Delta, Roger, and continue the descent and try to level off at 5,000 feet. What heading do I need to be at? Give me a compass heading because I have no controls. All my electronics went when we went in a roll. November 3 Lima Delta, maintain wings level and just try to follow the coast either north or southbound. We're trying to locate you. 10-4, passing 8600. Number 3 Lima Delta, if able, hit the ident button on the transponder. Which one is it? Number 3 Lima Delta on the transponder, if there's a button that says ident, hit the ident button for me. Number 3 Lima Delta, if able, I have a frequency for you to put into your radio. It's 132.15, 132.15. That's Palm Beach approach. They may have a better idea of where you're at. November 3 Lima Delta, did you copy the frequency 132.15? No. Number 3 Lima Delta, no problem. Just continue to stay wings level, maintain 5,000 and follow the coast and we're going to try to find you here on the radar. Konuşmaların bir bölümünde radyoda 10-4 diye bir tabir kullanıyor. 14. Okay, 10-4. 10-4 tamam anladım anlamında havacılıktaki Roger'a benzer bir koddur. Bu kodu kimler kullanır? Bu kod aslında polislerin kullandığı bir koddur. Polislerin 10 sayılı bir takım şeyleri vardır. İşte 10-20 işte neymiş? Bunu kodlara bakabilirsiniz. 10-20 dedikleri zaman işte officer down yani pilot polislerden bir tanesi vuruldu anlamına geliyor. Galiba öyle. Olmasa bile doğrusunu aşağıya yazın siz. Bu tabiri kullandığına göre ya bu insan bir polis veya herhangi bir telsiz kullanma deneyimine sahip. Bunu da geçtim. Bu benim şüphemi uyandıran birinci nokta. İkinci nokta, anlatılan olay dediğim gibi G1000'lı bir uçağı öyle kolay kolay, hele siz Cessna 208 gibi, Cessna Caravan gibi bir uçağı bugün size verseler, hiç uçuş deneyiminiz olmasa o kadar ayrıntılı bir irtifayı gerçek anlamda 8640 feet diye anlatmak kolay bir şey değil uçuş deneyimi olmayan bir insan için. Her şeyden evvel bu bilgiyi elde etmek için nereye bakacağınızı bilmeniz lazım. Hadi diyelim bu insan çok fazla Flight Simulator'la uğraştı. O yüzden uçakla birazcık aşina. Olamaz mı? Olabilir. Benim gidin videolarıma bakın. Mesela Flight Simulator'la yapılan videolara bakın. İnsanlar ne kadar deneyimli, ne kadar çok şey biliyorlar. Bütün FMS'leri girme prosedürlerine kadar ayrıntılı bilgiye sahipler. Bu konuda da hakikaten kendilerine şapka çıkartıyorum. Ama Cessna 208 öyle bir uçak değil. FMS'i yok. Onunla uçmuyorsunuz. Hele G1000 olursa öyle bir şey yok. G1000'da programlamanız mümkün parkuru ama yine de bu arkadaş, bu uçağa devralan insan
uçağı elle uçuruyor. Dediğim gibi hiç uçuş tecrübesi olmayan bir insan için bu uçağı işte şu kadar irtifadayım, şimdi bilmem kaç bin irtifaya iniyorum ve iniş varyom da 550 feet per minute şeklinde bir açıklama yapması beni bu konuda şüpheci yaptı biraz. Evet, gerçekten dediğim gibi yılların uçuş öğretmenliği tecrübesi olduğu için bir insanın gerçekten uçuş deneyimi olup olmadığını anlamak mümkün. Şimdi biz bunun örneklerini başka nerelerde gördük? Müthiş Airport filmi var. Amerikalıların yapmış olduğu harika komedi olan bir film var. Bir de gerçek anlamda yapılan filmler, gerçek amaçla yapılan filmler var ama onları da seyrettiğiniz zaman neredeyse komedi olduğunu anlıyorsunuz. Örneğin Hostes diye bir film var. Perihan Savaş'ın oynadığı çok komik bir filmdir 1970'li yıllardan. Lövyeyi sol tarafa çevir. Lövyeyi sol tarafa çevir. Emir tatbik edildi. Burada işte dediğim gibi yani olay o kadar basit bir olay değil. Filmlerde sadece bu kadar basitmiş gibi gösteriliyor. Ve bu insanın gelip de uçağı aynı zamanda son derece düzgün bir şekilde indirebilmesi, pistin dışına çıkmaması gerçekten de takdiri şayan bir olay ama aynı zamanda bu insanın da bir takım uçuş deneyimi olduğunun birazcık kanıtı gibi geliyor bana. And all fire crews, aircraft's down. You can proceed on 10 left. American 1845, you can make the left turn there. Hold short of 10 left. It's going to be a couple minutes. You just witnessed a couple passengers land that plane. Not a problem. Go ahead and continue. We'll hold short 10 left, American 1845. Man, they did a great job. Did you say the passengers landed the airplane? That's correct. Oh my gosh. Yeah, no, great job. No flying experience. Şimdi hava trafik konuşmalarını ben size verdim. Bunların bir kısmı gerçekleşiyor ama arkasından cep telefonuyla bu uçağı kurtaran yolcuyu arıyorlar ve bu aslında bir numara veriyorlar hava trafikte ve o numarayı verdikten sonra da bu kişi gerçekten de hava trafik merkezini telefonla arayıp telefonla bilgiler alıyor bu uçağı nasıl uçuracağına dair. Number 3 Lima Delta, do you have a cell phone with you? Yes, we did. Hear me, I have a phone number for you. Number 3 Lima Delta, Palm Beach approach is gonna talk to you. They're gonna direct you to the Palm Beach Airport. İşte flapları ne zaman koyacak, iniş takımını ne zaman açacak, flapları ne zaman indirecek, değil tabii ki, şaka yapıyorum. İniş takımı bu uçakta iniş açılır kapanır bir iniş takımı da değil. Zaten Cessna Karavan turboprop bir uçak olmasına rağmen bir King Air kadar, bir TBM kadar hızlı uçan bir uçak değil ama görevi de zaten çok hızlı uçmak değil, daha çok yük taşımak veya insan taşımak. İşte bu uçağı düzgün bir şekilde indirebilmek de maharet ister. Yani iyi bir pilot gerçekten yapabilir, hiç uçmadığı halde. Deneyimli bir pilot da hiç uçmadığı halde yapabilir. Ama ben bu konuda birazcık ne bileyim inancım tam değil. Bence bu kurtarıcının bir havacılık deneyimi de var. Hele hele uçağın iz düşümüne baktığınız zaman, Flight Radar'dan veya Flight Aware'dan baktığınız zaman aslında pilotun bilinç kaybı yaşadığı zaman çok büyük bir dönüşe, 270 derecelik bir dönüşe girdiğini ve büyük miktarda da irtifa kaybettiğini görüyorsunuz. Ve bir yolcunun, normal bir yolcunun bu uçağı o durumdan kurtarabilmesi gerçekten de o kadar çok da mümkün bir olay olarak benim gözüme gözükmüyor. Bilmiyorum, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya saçmalama Kaptan Baha, bir tek pilot sen mi varsın da diyebilirsiniz. Öyle yorumlar da geliyor. Bazılarınız hak verebilirler ve bu konuda Twitter'da özellikle bir sürü insan bu konuya birazcık şüpheyle bakmış. Belki de o kurtaran arkadaş kendisinin çok da fazla popüler olmasını istemedi. Belki de çok fazla öne çıkmak istemedi. O da olabilir ama en azından şu an adı meydana çıkmış durumda. Evet, dediğim gibi bana sorduğunuz sorular arasında en yaygın gelen sorulardan bir tanesine bugün gerçek bir olayla cevap vermeye kalktım. Umarım doğru işler yapmışımdır. Umarım sorularınıza cevap vermişimdir. Umarım içinizde biraz da şüphe soru işareti bırakmışımdır. Bambaşka Kaptan Baha videolarında sizlerle görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Pilotu arızalanır mı ya? Tekrardan sizin de pardon. O kadar açık ve net
Söyleyemedim ya. Şimdi güzel söyleyince de bunu söyleyemedim. Cümleyi bitiremedim. Ne biçim terliyorum ya. Keşke pencere açık yapsaymışım.